Sevgili boğa burçları, yükselen burcu özellikle tabii ki boğaysa, ayınız boğadaysa, Venüsünüz, Mars'ınız, Satürn'ünüz hiç fark etmez arkadaşlar. Eğer boğa burcundaysa bu video tam size göre doğru yerdesiniz. Evet, 14 Mart. Bir ay tutulması yaşıyoruz. Başak Burcu'nun 23 derecesinde ve boğalar için altını çiziyorum, önemli. Çünkü tutulma anında boğa burcu yükseliyor. Uranüs burcuda ve Uranüs'ün burcunuzda olması ve bu tutulmaya Ay'a özellikle tam bir 120'lik yapması, yani iyicil bir açı, boğa burçlarının sıra dışı hareketler yapabilme potansiyelini gösteriyor efendim. Sıra dışı deyince tabii aklımıza bir marjinallik geliyor. Fakat hemen uyaralım sevgili boğa burçlarını. Sıra dışı yenilik, değişim, güzelleşme, kişi görünümünüzle ilgili bazı ufaklık böyle estetik dokunuşlar gibi durumlara gidecek sevgili boğalar. Aman ha diyelim, 18 Nisan öncesi sakın böyle radikal bir değişime gitmeyin. Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs 14 Mart haftası boyunca Nisan 18'e kadar retro. O yüzden bu sizin için daha da önemli. Şimdi 14 Mart günü bir tutulma yaşıyoruz ve tutulma aslında keyifli bir alanda, hani boğa burçlarına destek veren toprak elementinde, özellikle hem özel hayatlarını hem çocuklarını hem hayati böyle size keyif veren biraz, bazı boğaların para alanlarını, hatta bazı boğalara para anlamında şanslı da geleceğini söyleyebilirim. Fakat bu tutulma uzun bir, yani 2007 yılından buraya yansıyan bir tutulma. 2007 Mart ayında aynısı yaşanmış. Dolayısıyla eğer siz böyle işte 65-70 doğumluysanız şöyle bir hayatınıza göz atın derim öncelikle. Yine 80'li yıllarda doğduysanız aynı şeyi söyleyebilirim. Çünkü etki alacağınızı söyleyebilirim. Sevgili boğalar, şimdi çocukları birçok anın gündeminde olacak. Ama Venüs'ün retro olması özellikle tam o 14 Mart civarında biraz kırılgan yapabilir bizi, biraz öfkeli yapabilir. Venüs'ün böyle geri geri gittiği, Merkür'ün geri geri gittiği bu günlerde boğalar biraz daha içe dönecekler, biraz daha hızlı hareket etmek isterken tabii bu biraz zor olacak. Hem ekonomik anlamdan söylüyorum, maddi konularda, hem özel hayatlarındaki ikili ilişkilerinde belki biraz zor olabilir. Bir de şunu hatırlatalım, bu boğa burcuları için aşk hikayelerini de anlatıyor. Çünkü 5. ev hem şans evidir, çocuklardır ve aşk hikayeleridir. Dolayısıyla eski ilişkilere de biraz dönecek boğa burçları. Nedir efendim bu? Geçmişte yaşanmış bazı flörtler olabilir, yarım kalmış böyle hikayeler olabilir. Bunlar çocuklarıyla da alakalı olabilir. Olma ihtimali çok yüksek ama en güçlü ihtimal aslında mesela çok önceden yapmış oldukları bir yatırım vardır. Bir toprak almıştır, bir kağıt almıştır zamanında, veya dediğim gibi çocuklarıyla ilgili belki onların böyle bir yaşam alanlarında böyle bir gündemleri var. Dolayısıyla burası aslında bir tamamlanacak, sürprizler olur. Bakın, bebek ve çocuk dedik. Bunlar gelecektir. Özellikle yakın çevreniz yine gündeminizde. İşte kardeşler, böyle girişimler, seyahatler vesaire. Ama arka planda bir Venüs ve Merkür olduğu için sevgili boğalar, yani şöyle söylemek istiyorum. Gerçekten böyle içinizde ukde kalmış bir şeyleri açığa çıkarmak için uğraştıracak biraz size. Hani ses çıkarmak biraz zor olacak. İçine atabilir sevgili boğalar. Ama bunu yapmayın. Ama böyle çok sıra dışı da olmayın. Fakat hayatınızda mutlaka bir yenilik yapın. Özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer bu arada boğa burcu yükseliyor tutulma haritasında, 25 derecelerde yükselen de bir boğa varsa, beni izleyen arkadaşlarım ya da yine o derecelerde başka bir yerleşiminiz, zaten tutulma ile beraber inanılmaz bir değişim, bir yenilik sürecine girdiğinizi göreceksiniz sevgili boğa burçları. İnşallah herkese mutlu gelsin.